Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 5 tane çeşitli tel göstereceğim arkadaşlar. Bunları işlemelerinizin kenarına süs olarak da kullanabilirsiniz. Başlıyorum. Öncelikle Paris telini göstermek istiyorum. Kaneviçeye yeni başlayacak olan arkadaşlara bu göstereceğim teller kolaylık sağlayacaktır. İpimi belirlediğim yerden çıkartıyorum. Kumaşınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Ben kalın etamin kullandım. 3 tane boşluk bıraktım arkadaşlar. Yukarıdan başladım, aşağıya doğru battım. Şimdi soldan çıktım ve az önce battığım yerden tekrar battım. Şimdi tekrar buradan çıkartıyorum iğnemi. 3 tane yukarıya gelecek şekilde batıyorum arkadaşlar. Bu telimizin ismi Paris teli. Yapımı oldukça basit. Nakış işlemeyi hiç bilmeyenler için çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde işlemesi de çok zevkli. Eminim siz de çok kolay işleyeceksinizdir. İpimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Boşluk kalmasın. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ikinci tele geçiyorum. Bunu burada bitiriyorum, sonlandırıyorum arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İkinci telime geçiyorum arkadaşlar. İkinci tel diyorum fakat bu elde makine dikişi olarak geçiyor bunun ismi. Elde makine dikişi nasıl yapılır? Söküklerimizi nasıl sağlam bir şekilde dikeriz? Bu tekniği göstereceğim arkadaşlar. Şimdi iğnemi belirlediğim noktadan çıkarttım. Hemen şöyle yan tarafa batırıyorum. Ben burada anlaşılır olması için 2 kare boşluk bırakıyorum. Siz tabii dikeceğiniz yere göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 2 kare boşluktan çıkartıyorum ve geriye doğru iğnemi batırıyorum. Tekrar buradan çıkartıyorum. Bu şekilde. Bu tekniğimizin adı elde makine dikişi arkadaşlar. Bu da yapımı oldukça basit. Bu şekilde arkadaşlar. Burada bu telimizi de sonlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar 3. telimize geçiyoruz. Başlayacağımız noktayı belirledikten sonra ipimi çıkartıyorum. 3 kare çapraz olacak şekilde iğnemi batırıyorum ve başladığım yerin hizasından iğnemi çıkartıyorum. Sonra iğnemi böyle döndürüyorum ve 3 kare buradaki iğnemi çıkarttığım yerin sağ tarafından 3 kare sağından iğnemi batırıp 3 kare soldan çıkartıyorum.
Pardon, bir tane daha yukarıya batırmam gerekiyor iğnemi. Bu şekilde sayılar aynı. Bir kare yukarı çıktım çapraz olması için. İpimi bu şekilde tutuyorum. Başladığım iğnemi ilk batırdığım yerin 3 kare yanından tekrar batırıyorum. 3 kare yandan çıkartıyorum. Tekrar ipimi bu şekilde tutuyorum. Tekrar 3 kare sayıyorum yana doğru. Bakın, iğnemi çıkarttığım yerler bir önceki yaptığımla aynı hizada olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar iğnemi aşağıya döndürüyorum. 3 kare sayıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu tekniğimizin adı birleşik çarpı. Başlangıçta kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama işlemesi de görüntüsü de oldukça keyifli arkadaşlar. Güzel görünüyor. Bitişe geldiğimizde bu şekilde 3 kare yandan çıkartıyorum. Başladığımız gibi aşağıdan iğnemi batırıyorum arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum. Bu telimizin adı birleşik çarpı teli. Şimdi arkadaşlar, zincir tekniği dediğimiz Suzeni olarak da bilinen bir tekniktir bu. Bu şekilde ipimizi çıkartıyoruz. Şöyle kasnağımı yan çevirmem gerekiyor. Tekrar buradan iğnemi çıkarttığım yerden batırıyorum ve biraz ilerisinden ben 3 kare sayıyorum. Kalın etamin kumaşımı. Bu şekilde arkadaşlar. 3 kare ilerisinden çıkartıp iğnemi zincirin boş içinden geçiriyorum. Tekrar bu şekilde arkadaşlar çıkarttığım yere batırıyorum. İğnemi tekrar zincirin ipin içinden geçiriyorum ve zinciri oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı deliğe iğnemi batırıyorum. 3 kare ileriden çıkartıyorum. İpimi böyle geçiriyorum. Bu şekilde. Aynı yere tekrar batırıyorum. 3 kare ileriden çıkartıyorum. İpimi böyle altından geçiriyorum. Bakın, zincirimiz oluşuyor. Aynı yerden batırıyorum. Hemen ileriden iğnemi çıkartıp içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Zincir tekniğimizin yapılışı da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi zikzak telimizi göstereceğim. Zikzak tel nasıl yapılır? İğnemi belirlediğim noktadan çıkartıyorum. Etamin kumaşa göre gösteriyorum. Siz kullanacağınız kumaşa göre ayarlayabilirsiniz sayılarınızı. Ben 2 kare yan taraftan iğnemi batırıyorum ve 2 kare soldan iğnemi çıkartıyorum. Şimdi burada 2 kare var ve şuradan 2 kare kalacak şekilde yukarıya doğru 3, 4, 5, 6 tane sayıyorum. 2 tane de yanda boşluk bırakıyorum. Bu şekilde iğnemi çıkartıyorum. Ardından 4 sıra yanına batırıyorum. Buradan tekrar iğnemi çıkartıyorum. Orta kısmından. 2 kare boşluk kalacak şekilde iğnemi batırıp hemen bu başladığım az önce yaptığım telin aynı hizasından ipimi çıkartıyorum.
Ve 2 kare yandan tekrar batırıp iğnemi ortadan çıkartıyorum. Bu telimizin adı zikzak tel arkadaşlar. Bunu da yine kenar süslemesi olarak kullanabilirsiniz. Yapımı çok kolaydır. Bu şekilde devam ediyoruz. İpimizi alttan değil üst kısmından çıkartıyoruz ve yukarıya batırıyoruz. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizlere bu videomda 5 farklı tel çeşidinden bahsettim arkadaşlar. Nakışa, kanaviçeye yeni başlayacak olan arkadaşlara yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Kenar süslemesi olarak da kullanabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.